Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber eğer batarya konusunda gerçekten iyi bir cihaz istiyorsanız her bütçeye uygun bir şekilde batarya noktasında pili en uzun giden cihazları birlikte kısaca inceleyeceğiz. Yaklaşık bir ay öncesinde bu videonun kamera için olan versiyonunu da yapmıştık. Kameraya önem veriyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. O videoda oldukça faydalı. Öncelikle bu cihazları nasıl seçtiğime gelirsek sadece batarya odaklı değil, batarya ve işlemci performansıyla dengede tutmaya çalıştım. Çünkü sadece batarya kapasitesinin yüksek olması bizim için pek de bir anlam ifade etmiyor. Hem batarya hem yazılım hem de işlemcinin entegre bir şekilde çalışması gerçekten önemli. Üçü birlikte iyi bir seviyede olduğunda batarya konusunda en ufak bir problem yaşamıyoruz. Yani burada 5000 mAh, 6000 mAh hatta 7000 mAh gibi devasa bataryalara sahip olan cihazları sırf batarya kapasitesi yüksek diye yer vermedim. Çünkü genellikle batarya kapasitesi yüksek olan 12 nanometre, 14 nanometre gibi işlemciler kullanan telefonlarda yüksek kapasiteli bataryaları görebiliyoruz. Bütçe olarak da en alt seviyede minimum 3500 TL, yani global tarafta da 200 dolarlık bir telefondan başlayacağız. Bu bütçelerin altına düşmenizi önermiyorum. Batarya kapasitesine bakarak kesinlikle hareket etmeyin. Bana destek vermek, bu tarz teknoloji içeriklerinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Cihazların da tüm özelliklerinden bahsetmeyeceğiz. İşlemci ve bataryaya yoğunlaşacağımızı söyleyeyim. Listemizin ilk sırasında da en uygun fiyatlı olarak Redmi 9 karşımıza çıkıyor. Telefon öneri serilerinde de çok fazla yer verdiğimiz bir cihaz. Özellikle batarya konusunda 5000 mAh'lik bataryası ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle gelirken Helio G80 işlemcisiyle de batarya dengesi, batarya verimliliği açısından da 3500 TL aralığındaki en iyi telefon diyebilirim. Hem günlük işlerde hem de oyun tarafında batarya konusunda sizi kesinlikle üzmeyecektir. Hızlı şarj olarak geride kalsa da batarya performansıyla bir günü fazlasıyla çıkartabiliyor. Oyun odaklı kullanımlarda da 6 saat civarı ekran sürelerini görebiliyoruz. Uygun fiyatlı bir cihaz için de gayet iyi bir performans. İlk çıktığından beri Redmi 9 ile Redmi 9T çok yakın fiyatlara satılıyor. Ancak şu ana baktığımız zaman Redmi 9 64 GB depolama ile 3500 TL bandındayken Redmi 9T 4700 TL 5000 TL sınırına kadar çıkmış durumda. Redmi 9T'nin de batarya performansı oldukça başarılı. Hatta Redmi 9'dan da iyi diyebilirim. Ancak bu fiyat bandında bence alınabilir bir cihaz değil. Batarya konusunda 5000 TL bandında Realme C25s Redmi 9T'den Helio G85 Yonga seti ile performans yönünde de batarya konusunda da 6000 mAh'lik bataryası ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de Redmi 9T'den daha başarılı diyebilirim. 6000 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Bu batarya ile C25s 2 güne varan bir performansı da bize rahatlıkla sunabilirken iki cihazın batarya kapasitesi benzer olsa da Realme C25s özellikle HD Plus ekranıyla batarya yönünde bir adım daha öne çıkabiliyor. Burada ekran çözünürlüğünün Redmi 9T'ye nazaran biraz daha geride kalması batarya konusundaki verimliliği arttıran detaylardan. Çünkü Realme C25s'in hem ekranı hem de işlemcisi yüksek bir güç tüketimine sahip olmadığı için batarya yönünde kullanım ömrü biraz daha artıyor. Açıkçası sadece batarya ve uzun ömürlü kullanım için bir telefon alacaksanız 5000 ile 10.000 TL aralığında ciddi bir boşluk var diyebilirim. Realme C25s almak bu noktada gerçekten mantıklı. Daha fazla bütçeyi arttırmaya gerek yok. 10.000 TL'nin üstüne çıkabiliyorsanız yavaş yavaş amiral gemisi dediğimiz segmentlerde daha iyi cihazlar da bulunuyor. Bu aralıkta Redmi Note S, Realme 8, A52s gibi güzel cihazları görebilsek de kesinlikle batarya konusunda Realme C25s'ten gerideler. 10.000 TL'nin üstüne çıktığımızda fiyat performans olarak ve eski nesil amiral gemisi cihazlara da yakın bir şekilde Xiaomi Mi 10T önümüze çıkıyor. 5000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğini görürken işlemci konusunda da hem verimli hem de performans açısından Snapdragon'ın en dengeli, en iyi işlemcilerinden birini Snapdragon 865 Yonga setini görebiliyoruz. Bu işlemci gerçekten verimli çalışan ve Mi 10T'nin kasasında da pek fazla ısınmayan bir işlemci. Ekran süresi olarak 144 Hz'lik bir ekranın kullanılmasına rağmen genel bir kullanımda 8-9 saat civarı ekran süreleri alabiliyoruz. 60 Hz'e çektiğiniz zaman da Xiaomi Mi 10T'nin batarya performansı çok daha artıyor. Kesinlikle bu fiyat bandında alınabilecek en güçlü seçenekler arasında. Bütçeyi biraz daha yukarılara çıkardığımızda Xiaomi 11T bizleri karşılıyor. Yurt dışı tarafında Xiaomi Mi 10T'nin garantili versiyonundan çok daha uygun fiyatlara bulunabildiğini de söyleyeyim. 6000-7000 TL civarlarında 350-400 dolar bandında bu telefonu alabiliyoruz. Xiaomi 11T yurt dışı
satış olarak kesinlikle çok daha mantıklı. Şu anki garantili fiyatı 15.000 TL'yi yani 750 dolarları açmış durumda. Ancak batarya konusunda baktığımda bu fiyat bandında da halen rakipsiz. MediaTek Dimensity 1200 ciddi anlamda verimli ve performanslı bir işlemci diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya ile birlikte de gün içinde telefonu zorlasanız da yoğun bir şekilde kullansanız da her türlü kullanımda bir günü fazlasıyla çıkartıyor. Burada 67 Watt'lık hızlı şarj desteğinin olması da önemli bir avantaj. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim. Sıfırdan 100'e de yaklaşık 30 dakika civarında tam olarak doldurabiliyoruz. Batarya yönünde hem hızlı şarj olarak hem de genel deneyimiyle sizi kesinlikle yarı yolda bırakmayacaktır. Oyun odaklı kullanım için de 90 FPS desteklerinin olmasıyla da batarya yönünde güçlü bir cihaz isteyenler için Xiaomi 11T kesinlikle en mantıklı çözümlerden biri. Eğer Apple tarafında bir cihaz alacaksanız da iPhone 11 gibi cihazları artık batarya için pek fazla önermiyorum. iOS 16 ile birlikte güç tüketimi biraz daha değişmiş durumda. iPhone 13 şu anda baktığım zaman batarya konusunda en uygun fiyatlı, en iyi alternatiflerden biri. Şu anda yurt dışı bir şekilde 13-14 bin TL yani 700 euro bandındaki fiyatıyla da mantıklı bir çözüm diyebilirim. Kayıt yaptırdığınızda da aşağı yukarı 16.000 TL bandına geliyor. Kayıt yaptırdığınızda da 16.000 TL bandına geliyor. Sadece batarya olarak değil, kamera ve performans olarak da kesinlikle beğendiğim bir cihaz. Ana telefonum olarak da iPhone 13'ü kullandığımı hatırlatayım. Ortalama kullanımlarda genel olarak 9-10 saat civarı ekran süreleri aldığımı söyleyeyim. 3227 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteği kağıt üstünde gerçekten zayıf gibi gözükse de iOS tarafında özellikle batarya kapasitesi Android telefonlara oranla daha farklı işliyor. Burada baktığımız zaman iPhone 13'ün 3200 mAh'lik bataryası Android telefonlarla kıyasladığımda ortalama 5000-5500 mAh'e denk diyebilirim. Pil sağlığı konusunda da dikkatli olursanız uzun yıllarda bu batarya performansını koruyacaktır. Bunların dışında tabii ki 13 Pro Max, 14 Pro Max gibi veya 14 Plus gibi cihazlar batarya konusunda piyasanın zirvesinde. Ama bu telefonlar tam olarak amiral gemisi seviyesinde olduğu için bu cihazlara bu listede yer vermedim. Özellikle son yıllarda Android amiral gemilerine baktığımda Galaxy S22, Xiaomi Mi 12 Pro gibi cihazlarda batarya performansı olarak iyi diyebileceğim herhangi bir model yok. Baktığım zaman son 2-3 yıl içerisinde Apple tarafı iPhone 11 ile birlikte batarya konusunda Android ile arayı açmayı başardı. Güncel iPhone modelleri amiral gemisi düzeyinde kesinlikle Android tarafından çok daha başarılı diyebilirim. Son olarak listeye genel bir baktığımda listedeki tüm telefonlar bütçeniz ne olursa olsun batarya konusunda sizi kesinlikle üzmeyecek cihazlar. Peki sizce bu serinin devamı gelsin mi? Yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.